Herkese merhaba. Bugün son yaptığım ceketteki kaputone desenleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu desenleri yapmayı ben de yeni öğrendim. Bu öğrenme sürecinde aldığım notları da sizinle paylaşıyor olacağım. Temelde iki kumaş arasına bir elyaf tabakasını yerleştirerek değişik desenler yapılan bir yöntem. Ben astarlamayı sonra yapacağım için şu anda tek kumaş katı kullanacağım ama elyafın altında bir tane daha kumaş katı olabilir. Buradaki en önemli nokta kumaşı ve elyafı birbirine sabitlemek. Bunun için iğne kullanabiliriz. Küçük parçalarda kullanıyorsak çepeçevre ince bir dikiş geçebiliriz. Nakış ve aplikelerde kullandığım bu yapıştırıcı sprey de kullanılabilir. Bu geçici bir yapıştırma sağlıyor. Böyle iki yüzeyden birine sıkıyorum ve iki yüzey birbirine yapışmış oluyor. Bir diğer yöntem de maskeleme bandı. Kullanılacak elyaf kumaştan daha küçükse özellikle maskeleme bandı çok işinize yarar. Tabii bu küçük alanlarda çalışma için uygun. Daha büyük alanlarda bir işinize yaramayacaktır. Gelelim desenlendirmeye. Bu kısım sizin hayal gücünüze bağlı. İsterseniz gelişigüzel desenler oluşturabilir ya da kumaş kalemiyle desenler çizip bunları dikebilirsiniz. Şimdi de makinede yapmanız gereken ayarlara gelelim. Quilting iğneleri kullanılıyor. Puff için 75 ve 90 numara verilmiş. Kumaşın kalınlığına göre buradaki iğne numaraları seçiyorsunuz. Kullanmamız gereken ayağı gösteriyorum. Bu ayak serbest nakış ayağı, yama, kapitone ayağı, serbest yorganlama ayağı olarak geçebiliyor. Bunun yanlarında yay da olabilir. Ama genel görüntüsü bu şekilde. Siz de alırken buna dikkat edin. Bu işlemde kumaşı kendimiz hareket ettiriyoruz. Bu yüzden makinenin dişlilerinin kullanılmaması gerekir. Benim makinemde dişleri düşürmek için burada ufak bir düğme var. Bununla dişlileri düşürebiliyorum. Çoğu makinede de vardır. Kullanım kılavuzlarınıza bir göz atın. Ama benim hatırlarsınız bir önceki pembe süngerimde bu ayar yoktu. Bunun yerine makine içinden çıkan kare bir parça vardı. Bu parça yama plakası deniyordu. Dişlilerin üzerine bu parçayı yerleştirerek ben yine dişlileri kullanılmaz hale getiriyordum. Ve makinede yapmanız gereken son ayar dikiş uzunluğu ayarı. Dikiş uzunluğunu 0 olarak belirliyoruz. Çünkü kumaşı biz hareket ettireceğiz. Tansiyon ise her zamanki gibi deneyerek bulacağız ama 4-5 aralığından başlamanızda yarar var. Alt ipi yukarı alıyorum ve alt ve üst ipi ayağın altından geçirerek dikişe başlıyorum. Makinenin hızı orta yüksek ayarda olmalı ve el hareketlerimiz de bu hızla koordine olmalı. Bir süre sonra alışıyorsunuz. İlk başlarda çok zor geliyor. Ben de tüm ceketi bitirdim ama sonlara doğru dikişlerim daha güzel olmaya başladı. Yani bunu bol bol denemeler yaparak daha iyi hale getirebilirsiniz. Daha iyi görünmesi açısından bir de siyah iple çalışıyorum. İlk başladığınızda aynen böyle kargacık burgacık oluyor. Ama zamanla daha yumuşak geçişler yapmayı öğreniyorsunuz. Ütüyle uçan bir kumaş kalemiyle desenleri çizip onların üzerinden geçmek çok daha iyi oluyor. Burada bahsetmek istediğim bir iki nokta daha var. Bu yöntemde elyafı kaldırarak kendi nakışlarınızı kumaşa işleyebilirsiniz. Daha da güzel olsun diye hatta bir de kasnak kullanabilirsiniz. Videom bu kadardı. Ceketin dikimi için de ayrı bir video yayınlıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.